Selamlar kanalıma, mutfağıma. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlere çok güzel bir tarif ile geldim. Bugün ne yapacağız? Bugün görmüş olduğunuz semizotlarından turşu kuracağız. Ama bu öyle turşu değil. Bu bir saatte yenmeye hazır olan bir turşu olacak. Evet, yanlış duymadınız. Bir saatte semizotu turşumuz yenmeye hazır olacak. Hemen yiyebilirsiniz. Bir saat içinde ya da kış için saklayabilirsiniz. İstediğiniz zaman da açıp tüketebilirsiniz. Böyle bir turşu yapacağız. Biliyorsunuz semizot oldukça sağlıklı olduğu söyleniyor doktorlar tarafından. Biz de ne yapalım, bahçemize çıktım, şöyle bir tepsi semizotunu topladım. Hemencecik turşusunu hazırlayacağım. Sizlere de göstereceğim. Durmayın, bahçelerde şu anda bol semizotu var. Her yeri semizotu. Toplayın, siz de bu şifalı bitkiden faydalanın. Videoma başlamadan önce her zaman ne diyoruz? Tabii ki de kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimleri açıyorsunuz. Bildirim nereden açılır? Zil işaretini basarak bildirimleri açarsanız yeni videolarımdan hemencecik haberdar olacaksınız. Lafı fazla artık uzatmayalım. Ne yapalım? Hemencecik turşumuzu hazırlamaya başlayalım. Semizotlu turşumuzu nasıl hazırlayacağız? İlk aşamada semizotlarını temizleyerek işe başlıyoruz. Hemen temizleyelim bakalım. Semizotlarımız burada, tepsimizi hazırladık. Şimdi hemen semizotlarını temizlemeye başlıyoruz. Şöyle bakın, bu dal kısımlarından şöyle koparacağız. Şu kalın yerini koymayacağız. Bakın hemen böyle, yine saplı yerlerinden ama ince saplı yerlerinden şöyle hemen çıt koparıyoruz. Bakın bu şekilde. Hızlı koparalım. Semizotlarımı bakın güzelce temizle. Gördüğünüz gibi şöyle dallı semizotlarım hazır. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bunu bir güzel yıkayacağız. Tamamen çamurları gidene kadar yıkayacağız. Hemen yıkamaya geçiyoruz. Şöyle tepsimizi alalım. Bol suda o tepsiden o tepsiye geçirerek yıkayacağız. Semizotlarını bakın güzel bir yıkadım. 4-5 su yıkadım. Tamamen toprakları gitti. Hemen şimdi turşumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Turşumuzu hazırlamak için tenceremizi ocağımıza koyuyoruz. Kocaman tencere kullanacağım ki güzel karıştıralım. Kocaman tencerede yapacağım özellikle. İçinden kaçmaz nasıl olsa. Hemen başlayalım. Üzerine şöyle bir bardak sirke. Biraz daha dökeceğim. İki bardak sirkeyle yapacağım. Şöyle 2 bardak sirke koyuyorum. 2 bardak sirkeyi tenceremize döktük. 1 bardak su ilave ediyoruz. Sıvı yağ dökeceğiz. Şöyle yarım bardak sıvı yağ döküyoruz. Sirke, su, sıvı yağını döktük. Bir kaşık da kaya tuzu döküyorum. Bir kaşık, bir yemek kaşığı yeterli olacaktır. Kaya tuzunu da verdik.
Şöyle sarımsaklarımız var. 4 diş kocaman kocaman, yani bir baş sarımsak. Sarımsakları da şöyle iri iri bakın doğruyorum. Dişler bayağı kocaman. Şöyle iri iri. Tamam. Malzemelerimizi koyduk. Ocağın altını yakalım. Evet, ocağımızı da yaktık. Şimdi karıştıralım şöyle. Tuz bir erisin. Erisin. Bir yere yapışıp kalmasın. Tamamen erisin. Tuzumuz tencerede eridi. Şimdi semizotlarını tenceremize veriyoruz. Tamamdır. Semizotlarını koyduk tenceremize. Şimdi kaynamasını bekliyoruz. Semizotları soğuk olduğu için kaynamasını haliyle yavaşlattı. Tekrar ısınacak ve tekrar kaynama noktasına gelecek. Şöyle biraz karıştıralım. Bakın. Bu koyduğumuz bu malzemelerle semizotlarını şöyle harmanlıyoruz. Karıştıralım. Başladı yavaş yavaş kaynamaya. Bu şekilde şöyle birkaç dakika hemen kaynatacağız. Çok fazla değil. Koyduğumuz malzemeleri semizotları içine alsın ve lezzetlensin. Şöyle arada bir karıştırıyoruz. Bakın rengi dönmeye başladı. Semizotları sosu içine almaya başladı. Bu kadar yeterli. Artık ocağımızı kapatıyoruz. Ocağımızı kapattık. Şu anda hazır. Üzerine birkaç diş sarımsak doğruyoruz. Pişerken doğramıştık. Şimdi kapattıktan sonra ocağı tekrar birkaç diş sarımsak. Şöyle iri iri onları da doğradık. Şöyle karıştıralım. Turşumuz hazır olmuş oldu. Tabii ki de bu turşuyu 1 saatte soğuyacaktır. Soğuduktan sonra 1 saat sonra hemen tüketebilirsiniz ya da kavanozlara sıcak sıcak doldurup istediğiniz zamana kadar da saklayabilirsiniz. Kışın ortasında açıp bu turşuyu yiyebilirsiniz. Seçim size kalmış. Ben şimdi göstereyim. Şöyle bir tane yarım kiloluk kavanoz hazırladım. Soğumadan kışlık saklayacaksanız sıcak sıcak koyun. Yoksa hemen yiyecekseniz tencerede soğusun. Bir kaba boşaltırsınız. Daha sonra soğuduktan sonra 1 saat, en fazla 1 saat bir zaman geçecektir. Daha sonra bu turşuyu afiyetle tüketebilirsiniz. Şöyle dolduralım bakalım kavanoza. Şöyle dolduruyorum bir kavanoza. Bu aşama size göstermek için kızlar. İstediğiniz kadar semizotundan yapın. Yapın, bol bol yapın, kışa saklayın. Bedava yer yok. Semizotu dolu, bahçenin içi dolu. Birazcık topladım ama daha da dünya var. Dünya var. Bahçe sulandıkça çıkıyorlar. Bakın şöyle dolduruyorum. Bu turşunun suyunu da tüketebilirsiniz. Biraz da suyunu kavanoza dolduralım. Şöyle bir bez yardımıyla hemen kavanoza suyundan da döküyoruz. Hemen şöyle dökelim. Suyuyla birlikte biraz daha
Semizotundan koyalım. Bir tane yarım kiloluk turşu hazırladık. Hemen sıcak sıcak kapağını kapatalım. Şöyle iki geri bir ileri yöntemi. Bunu unutmayın. Var gücümüze sıkıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bir kavanoz doldurdum. Kalan da burada tencerede. Bir kavanoz turşuyu doldurdum. Şöyle dursun, biraz da şimdi tencerede kalanı tabağıma koyacağım. Şöyle koyalım. Çok güzel bir turşu hazırladık. Semizotu turşusu. Gördüğünüz gibi semizotu turşumuz hazır oldu. Turşumuz biraz soğudu. Bakın gördüğünüz gibi şu anda tam soğumadı da birazcık tabii ki de soğudu. İşte sapını, yaprağını, sarımsağını, sirkesini hepsini birden tüketebileceğiniz harika bir turşu hazırladık. Bir tadına bakalım. Ilık biraz ama olsun. Süper bir turşu olmuş. Yapın bunu, deneyin. Biliyorsunuz semizotu oldukça da sağlıklı bir bitki. Üstelik de bedava, her yer semizotu dolu. Bir saatte yenmeye hazır, kolay, çabucak hazırlanan çok sağlıklı bir turşu hazırladık. İster kışa saklayın, isterseniz de hemencecik yiyin. Çok güzel, harika bir turşu hazırladık. Şöyle yakın plandan da gösterelim semizotu turşumuzu. İstediğiniz kadar yapıp tüketebilirsiniz. Umarım sizler için hazırlamış olduğum semizotu turşusu tarifimi beğenmişsinizdir. Siz de yapar hazırlarsınız. Bol bol sağlıklı turşuları tüketirsiniz. Videomu burada bitirirken ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimlerinizi açmayı unutmuyorsunuz. Unutmuyorsunuz ki en güzel tariflerimden hemencecik haberdar olasınız. Hadi şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Daha güzel tariflerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.